Bugün videoma sadece Orta Doğu'da değil, tüm dünyada vicdanları sağır eden, insanlığın sınırlarını zorlayan o haberle başlamak istedim. Amerika'dan herkese selamlar. Umarım izleyen herkes iyidir, güvendedir. Tarihler 28 Şubat'ı gösterdiğinde İran'ın Minab şehrindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'na düşen füzeler sadece bir binayı değil, tam 175 canı hayattan kopardı. Üstelik bu canların neredeyse tamamı henüz hayatında baharında ve önlükleriyle sınıflarında olan küçük kız çocuklarıydı. Günlerdir bu trajediye neyin sebep olduğunu, bu yanlışlığın nasıl yapılabildiğini soruyordu herkes. New York Times'ın ulaştığı ön soruşturma raporunda bunun bir kaza olmadığını, kelimenin tam anlamıyla bir ihmaller zinciri olduğunu kanıtlıyor. Pentagon'un hedef aldığı okulun 9 yıllık hatalı istihbarat kurbanı olduğu ortaya çıktı. Hazırlanan rapora göre Amerikan ordusu operasyonda 2017 yılından kalma güncelliğini yitirmiş verileri kullandı. Yıllar önce askeri birimden sivil eğitim yuvasına dönüştürülen binanın istihbarat kaynaklarında güncellenmediği için askeri bina sanılarak hedef alındığı belirlendi. Raporun detaylarına geçmek gerekirse hedef alınan o bina neredeyse 10 yıl önce devrim muhafızlarının lojistik bir birimiymiş. Ancak bina yıllar önce devredilmiş, araya duvarlar örülmüş ve bir eğitim alanına dönüştürülmüş. Ve binanın şu an askeri bir birime de çok yakın bir mesafede olduğunu biliyoruz. Pentagon'sa eğitim alınan bu binayı önündeki eski haritalara bakarak askeri karargah sanıp hedef listesine koymuş. Bu gerçek Başkan Trump'ın saldırıdan hemen sonraki açıklamasıyla tam bir zıtlık içerisinde. Hatırlatmak gerekirse Trump dünya medyasının önüne geçip bu İran'ın kendi mühimmat hatasıdır, kendi çocuklarını kendileri vurdular diyerek suçu üzerinden atmaya çalışmıştı. Ancak New York Times muhabirinin Air Force One uçağında başkanla röportaj yapıldığı sırada sorduğu soruyla o anlar tarihe geçti. Muhabirin sahadaki enkazdan toplanan parçalar seri numarasına kadar bir Amerikan Tomahawk üzerine işaret ediyor. Sorumluluğu alacak mısınız sorusuna Trump'ın verdiği cevap biraz mantık sınırlarını zorladı. Trump, Tomahawk jenerik bir silah, raflarda satılan bir ürün gibi düşünün ve herkesin elinde olabilir, her ülkenin elinde olabilir. İranlılar o kadar dikkatsiz ki kendi kendilerini vurup suçu bize atıyorlar diyerek gerçeği reddetmeye devam etti. Pentagon'un kusursuz operasyon iddiası bence ne yazık ki Minab'daki bir okulun enkazı altında kaldı. Başkan Trump'ın açıklamalarının aksine operasyonda görevli 16 askeri personel hakkında disiplin soruşturulması başlatıldı bile. Özetlemek gerekirse yaşanan olayın boyutu istihbarat raporlarıyla gün yüzüne çıktı. Amerikan ordusunun sivil bir eğitim kurumunu hedef alırken 2017 yılından kalma tam 9 yıllık güncelliğini yitirmiş verileri kullandığı anlaşıldı. Yıllar önce askeri lojistik biriminden bir okula dönüştürülen binanın hatalı haritalar nedeniyle stratejik karargah sanılarak vurulduğu belgelendi. Bu gelişme Washington'da operasyonel süreçlerin güvenilirliği konusunda yeni bir tartışma başlatırken 9 yıllık veri kullanımı iddiası Pentagon'un istihbarat yönetimini hem Kongre'nin hem de uluslararası kamuoyunun incelemesine açmış durumda bıraktı. Minab'daki bu trajedi bölgedeki askeri angajman kurallarının ve hedefleme protokollerinin ne ölçüde güncel olduğunun sorgulandığı bir sürece dönüştü. Videonun sonunda savaş gündeminden biraz uzaklaşıp Washington'ın tanıklık ettiği oldukça tartışmalı bir karar edeceğim. MLS şampiyonu Inter Miami Beyaz Saray'daydı. Tüm gözler Başkan Trump özel davetlisi Lionel Messi'nin üzerindeydi. Ancak görüşmeye Trump'ın futbol tarihinin en büyük tartışmasına kendi üslubuyla dahil olması damga vurdu. Trump Messi'ye dönüp bunu söylememeliyim belki çünkü yaşlı olduğumu söyleyeceksiniz ama ben Pele'yi sahada izledim, o harikaydı. Peki kim daha iyi, sen mi yoksa Pele mi diye sordu. Messi sadece gülümsemekle yetinirken Trump kendi kararını verdi ve bence sen daha iyisin dedi.
Fakat bu renkli diyalog madalyonun diğer yüzündeki tepkileri dindirmedi. Özellikle sosyal medyada ve Latin Amerika basınında Messi'ye yönelik sert eleştiriler yükseliyor. Eleştirilerin odak noktası şu: bölgede Amerikan füzeleriyle sivil ölümleri yaşanırken ve savaş tüm hızıyla sürerken Messi'nin Beyaz Saray'da Trump ile yan yana fotoğraf vermesi siyaset üstü imajına bir darbe olarak yorumlanıyor açıkçası. Bazı aktivistler ve gazeteciler Messi'nin bu ziyaretiyle Trump'ın savaş politikalarına tırnak içinde meşruiyet kazandırdığını iddia ederken hayranları ise bunun sadece bir şampiyonluk geleneği olduğunu savunuyor. Messi'nin Trump konuşurken alkışladığı anlarsa acaba ne konuşulduğunu tam anlıyor mu tartışmalarında beraberine getirdi. Görünen o ki Messi'nin sakinliği bu kez onu eleştirilerin hedefi olmaktan kurtaramadı. Trump'ın Pele mi Messi mi sorusuna sizin yanıtınız ne? Bunu da merak ediyorum. Eğer bu tarz perde arkası analizleri ve ana akım medyanın pas geçtiği detayları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı, bildirim zillerini açmayı ve bu videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın lütfen. Sizin desteğiniz ve bu bağımsız haberleri sürdürebilmemiz için bu çok kıymetli. Bir sonraki analiz haber videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.